Merhaba arkadaşlar, ben Age of Tactics. Göç süreciyle ilgili olan bu videonun başlarında sizlere hangi durumlarda göç etmemiz gerektiğini ve göçü nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili bazı detaylardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar, şimdi bakın biz ıssız çöl etkinliği sürecindeyiz ve ben 150. serverdayım. Farkındaysanız şu an bu noktada hiçbir etkimiz yok. Birinci de değiliz, ikinci de değiliz, üçüncü de değiliz. Sonuncu durumdayız burada. Bu bir göç gereksinimidir. Ayrıyeten bu yıldızlı görkem ekranına gelip şu aşağıdaki görkem kayıtlarından da göçe ihtiyacınız olduğunu teyit edebilirsiniz. Arkadaşlar farkındaysanız biz 5.likten yukarı çıkamıyoruz. İlerledikçe, zaman geçtikçe daha da iyi olmamız gerekirken biz daha da kötü oluyoruz. Bakın 11. sıra gözüküyor şu an sezon 7'de ve ortalamamız 7.lik, 8.lik hatta 9.luk diyebilirim. Neden bu durumda göç etmemiz gerekiyor? Bunlar bizim hem itibarımızı düşürür hem de ödüllerden mahrum kalırız arkadaşlar. Bununla birlikte size çok basit canlı bir örnek vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şuradan bakın bir bayrak gidiyor. Şuraya gelelim. Bakın Ağro Savaşı başlayacak. Yani 10 saat kadar bir süre kaldı. Biz neredeyiz? Yani artık gücümüz buralara yetmiyor arkadaşlar. Biz bayağı geride kalıyoruz. Saf dışıyız şu an farkındaysanız. Bunlar oynanışta, yani ilerleyişinizde ittifakınızın ya da sunucunuzun durumuyla ilgili göç sebepleri. Bir de tabii ki örnek veriyorum, sunucunuzun içinde iki farklı ittifak vardır. Birbiriyle sürekli birbirine giriyordur. Hep bir kaosun içindesinizdir. Dışarıyla mücadele etmeniz gerekiyorken iç savaşınız sürekli devam ediyordur. Artık sizin için komplike bir hale gelmiştir. Gitmek istersiniz, rahat bir yer bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyuna 3 Aralık'ta şöyle bir ekran geldi ve bu ekranın gelişiyle beraber bir de sistem mailimize bir ödül geldi. Şu sağ üstte gördüğünüz 6 göç biletinin 3'ü bu göç sürecinde geldi. Önceki 3'ü de bir önceki göç sürecinde gelmişti. Benim ilk göçüm olacak. Daha önce ben herhangi bir göç etmedim. O zamanlar oyunla ilgili çok da bilgim olmadığı için göç paketini satın almamıştım. Yani şimdi de aslında şu an video çekim tarihim 7 Aralık. 7 Aralık gece 3.30 şu an. Bu dakikadan sonra da karşımıza bir tane göç paketi gelecek. Onu alacağım. Yine 8 tane yani büyük ihtimalle 2 adet göç bileti olan bir paket gelecek ve 8 tane olacak benim göç biletim. Öncekinde alsaydım 10 tane göç biletim olacaktı. Bakın şurada benim gücüme göre, bakın ne diyor? Tarihsel gücün diyor. Burada 61 milyon yazıyordu. Şu an neden bilmiyorum. 59 milyon yazıyor arkadaşlar. Bu işime geldi. Çünkü göç bileti bedel sayım 13'tü 61 milyonken. Şu anda 12 bilete tekamül ediyor. Yani ben göç paketleri geldiğinde 6 tane daha göç bileti satın alıp gerekli adımları yapabileceğim. Yani göç edebilir hale geleceğim. Şimdi bu ekrandan biraz bahsetmek istiyorum. Birinci aşama göç durumu ile ilgili bir aşama. Bu aşamada şu sağ alttaki imparatorluk listesine tıklayarak sizin zaten göç edebileceğiniz sunucuları buradan takip edebiliyorsunuz ve de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bazı imparatorluklar, farkındaysanız şöyle kral tacı konulmuş imparatorluk numaralarının yanına. Bunlar lider imparatorluklar. Yani her göç bölgesinde güç bakımından en iyi %20'de olan imparatorluklar lider imparatorluk oluyor arkadaşlar. İmparatorluk gücü o imparatorluktaki en iyi 200 oyuncunun toplam gücü olarak hesaplanıyormuş. Oyun bu şekilde bir açıklama yapmış. Bunlar bizim lider imparatorluklarımız oluyor. Şimdi buralarda olaylar biraz daha ciddi olabilir, karışık olabilir. Yani mesela 26-27'den haberdarım ben. Oralarla ilgili durumlardan, savaşların şeklinden haberdarım ve oraların kuvvetli bir savaş yaşadığını biliyorum. Sıralamaların da ilk 20'lerine de hakimim. Sunucunun ilk 20'lerine de hakimim. Bakın onlar şu an lider imparatorluklarda ve ben oraya gittiğim takdirde böyle 60 milyon güçle pasif bir oyuncu olarak kalırım diye düşünerekten 26. ve 27. sunucuya ben gitmeyi tercih etmiyorum. Yani biraz daha birlikte gelişmeyi tercih ettiğim bir sunucunun bana daha iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü ben de böyle savaşlarda biraz etkili olmak istiyorum. Bakın farkındaysanız şurada şöyle 102. imparatorluk bir not bırakmış. Bakın only for the brave demiş. Böyle notlar bırakabiliyor imparatorluklar. Örnek veriyorum, imparatorluk 100 etkinliğine hoş geldin diyenler buraya herhangi bir not bırakmamış. Yani not bırakılmama durumu da bana böyle biraz kale alınmıyormuş gibi geliyor ama ben olsam bırakırdım yani. Benim görüştüğüm imparatorluklar arasında 110, 132, daha öncesinde 157 ve 151 vardı. Şimdi göç edeceğim yeri belirledim gibi. Onu da daha netleştirmeden burada bildirmek istemiyorum. Bu arada şeyle de 26 ve 27 ile de görüştüm. Oradan hakimim zaten. Burada gerçi arkadaşlarım da var tanıdığım da. Bu şekilde bilgi edindim oralardan. Bu bahsettiğim bu arada sunucular Türklerin bulunma yüzdesinin çok olduğu sunucular arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapalım. Şöyle herhangi bir taneye tıklayayım. Mesela şu 58
Sivas'a selam olsun. 58. bu detayları görüntüleyebilmek için tıkladım. 58 önemli değil arkadaşlar. Bakın önceki shorts videomda sizlere aktardım. Göç gereksinimleri burada da yazıyor. Bakın bu maddeleri tamamlamadıklarımız zaten onay verildi ve onay verilmedi şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu maddeleri tamamladığınız takdirde aşağıda sağ alttan göç et diyerek göçünüzü tamamlayabilirsiniz. Göç günümüz 9 Aralık olarak başlayacak. Şurada da görünüyor zaten. İkinci aşamaya tıkladığınız takdirde 9 Aralık ile 11 Aralık arasında daha önce irtibata geçtiğiniz imparatorluklarla anlaşarak onlara başvuru yapıp başvurunuza da geri bildirim olarak onay verilmesi takdirinde istediğiniz yere göç edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunlar biraz böyle kurgusal oluyor. Yani herhangi biri gelip de bu aşama esnasında böyle kuvvetli bir imparatorla buradan işte ben geleyim başvurayım dediği takdirde alınabileceğini düşünmüyorum. Ancak karışıklık yaşanırsa o karışıklık çerçevesinde alınabileceğini düşünüyorum. Yani şu an öyle ihtimal veriyorum. Yani gerekli mecralardan iletişime geçerek bu kişileri bulabilir ve de erişebilirsiniz arkadaşlar. Onlarla tüm detayları konuşabilirsiniz. Kendi durumunuzu aktarırsınız. Onlardan tüm bilgiyi alırsınız ve de gitmek istediğiniz noktaya buradan direkt başvuru sürecinde rahat bir şekilde geçiş yaparsınız. Aksi takdirde sunucunuzu beğenmiyorsunuz ve göç etmeniz gerekiyor. Size de serbest göç kalıyor arkadaşlar. Burada bir limit oluyor. Örnek veriyorum, sağ üstte görüyorsunuz göç limiti 140 milyon diyor. 140 milyonun altındaki herkes onun için onaylanmış imparatorluk listesindeki, yani buradaki tüm imparatorluklara eğer kontenjanında boş yer varsa o imparatorluğun direkt geçiş yapabiliyor arkadaşlar. Üçüncü aşamada bize bu imkanı veriyor arkadaşlar. Göç süreciyle ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlardan bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Sizinle beraber göç sürecinde yaşayacağız. Bu tarih geldiğinde, yani 9 Aralık 11 Aralık arasındaki tarih geldiğinde başvurumu bildireceğim ve bir geri bildirim bekleyeceğim. Bu süreci de yine birlikte dahil olmuş olacağız arkadaşlar. Dostlar, ben Age of Tactics. Hepinize taktikli günler diliyorum. Taktikle kalın. Görüşmek üzere.